Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamlı çilek reçeli nasıl yapılır, dağılmadan kıvamında pişirmenin tüm püf noktalarının yapım aşamasını izleyeceksiniz. Buyurun o zaman lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçiyoruz. Çilek reçelim için burada toplamda 2,5 kilogram kadar çileğim var. Ben birazcık büyük olanlara ayıracağım. Çürük olanlar varsa onları da güzelce içinde temizleyeceğim. Bıçak yardımıyla saplarını çileklerimizden güzelce temizleyelim. Çok fazla derin olmayacak şekilde sadece saplarını çıkarmamız yeterli. Ben saplarını ayırdıktan sonra bol suda yıkamayı tercih ediyorum. Bu şekilde çürüklerini bu aşamada temizlemiş oluyorum. Ufaklarını reçel için, büyüklerini de yemek için kenara ayıracağım. Çileklerim bitene kadar ben bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Sonrasında da bol suda yıkayacağım arkadaşlar. Çileklerimi temizledikten sonra bol suda yıkayarak biraz suda da beklettim. Sonrasında sularını süzdürüp tencereme ekledim. Burada toplamda 2 kilogram çileğim var. Tarttım arkadaşlar. Sizlere de daha güzel net bir ölçü vermek için tartarak yaptım. Temizlemiş olduğum çileklerimin üzerine 8 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Eğer sizler reçelinize su eklemeyecekseniz şeker oranını 1-2 su bardağı azaltabilirsiniz. Çok tatlı sevmiyorsanız. Ben 2 su bardağı su ekleyeceğim için arkadaşlar şeker oranını 2 kiloya 8 su bardağı toz şeker ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Benim çocuklarım reçeli biraz sulu sevdiği için, taneyi sevmediği için ben sulu yapacağım. Dediğim gibi sizler susuz yapacaksanız 1-2 su bardağı şeker oranını azaltabilirsiniz. Çileklerimin üzerine toz şekerini ekledikten sonra bu şekilde bir gece kapağını kapatıp bekleteceğim. Evet arkadaşlar, geceden bekletmiş olduğum çileklerimin şekeri erimiş, çok güzel sulanmış. Şu an hiç su eklemedim. Kendi suyuyla da gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam almış. Şekere çileklerimi ne kadar saat yatırdığımı da merak ederseniz 13 saat kadar şekere yatırdım ve sonucu da görüyorsunuz. Şekeri çok güzel eridi. Ben şimdi çileklerimin üzerine su ekleyeceğim. 2 su bardağı klasik 200 milimlik su bardağıyla suyumu ekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar benim çocuklarım çilek reçelinde özellikle suyunu çok seviyorlar. Bütün reçellerde tanesini pek sevmezler. O sebeple ben reçellerime su ekliyorum. Eğer dediğim gibi siz su eklemeyecekseniz 1-2 su bardağı şeker oranını azaltabilirsiniz ama kesinlikle çok fazla şeker oranını azaltmayın. Reçelinizin kıvamını aksi halde o güzel kıvamını elde edemezsiniz. Birebir ölçüde yaparsanız tabii ki reçelleriniz daha güzel olur. Ben tenceremi orta göz ocağa aldım. Şekerinin biraz erimesi için kaşıkla çok az çileklerime dokunmadan dibini bu şekilde karıştırmaya çalışıyorum. Çok fazla kaşıkla karıştırıp çileklerimin de dağılmaması için biraz tencereyi de bu şekilde karıştırıyorum sallayarak. Orta göz ocakta çilek reçellerim kaynamaya başladı. Şu an altı açık, az sonra kısacağım. Çok yüksek ateşte kaynatmayacağım. İlk önce böyle 5-10 dakika yüksek ateşte, sonrasında kısık ateşte kaynatacağım. Reçelleriniz 1 kiloysa 1 kilo şeker kullanarak birebir ölçü yapabilirsiniz. Daha fazla reçelde yapacaksanız birebir ölçü kullanarak malzemeleri de artırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben 1 çay kaşığı kadar reçelimin içine tereyağı ekledim köpürmesini engellemek için. Reçelim kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra 1 çay kaşığı tereyağı eklemem yeterli olacak.
Çilek reçeli en çok köpüren reçellerden bir tanesidir. Üzerinde kötü görünen köpükleri de alabilirsiniz. İlk çilek reçelinizin üzerinde köpüren köpükler şeker köpüğüdür. O sebeple o köpükleri almaya çalışmayın. Sonrasında bu aşamalarda gördüğünüz gibi üzerinde birazcık koyu renkli köpükler oluşur. Onları kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Bu köpükler de sonrasında zaten ocağın altını kapatınca kayboluyor arkadaşlar. Çok fazla köpükleri almaya da çalışmayın. Sadece kahverengi üzerinde oluşan köpükleri almanız yeterli. Reçeli ilk önce 10 dakika yüksek ayarda orta göz ocakta kaynattım. Başından kesinlikle ayrılmayalım köpürmemesi için. 10 dakika kaynadıktan sonra orta ayarda pişiriyorum yarım saat ve ocağımın altını kapatacağım. 2 aşamalı reçelimi pişireceğim. 1 saat kadar soğutacağım reçelimi. Sonrasında tekrar ocağın üzerine alıp kaynatacağım. Bu şekilde reçeliniz daha kıvamlı ve güzel olacak. Evet arkadaşlar, ben ocağımın altını kapattım. 1 saat kadar reçelimi soğumaya kenara bıraktım. Çok soğumasına gerek yok. 1 saat bu şekilde dinlenmesi yeterli kenarda. Bu şekilde daha diri ve çok kıvamlı bir reçel elde etmiş oluyorsunuz. Bakın üzerinde görünen köpükler de soğuyunca reçelinizden gidiyor. Çok fazla yani köpükleri almaya çalışmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben tekrar 1 saat kenarda beklemiş olan reçelimin altını açıyorum. Çilek reçelini bu şekilde yapıyorum. Daha güzel kıvamlı olmuş oluyor. Orta göz ocakta tekrar çilek reçelimi kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Bu aşamada da 15-20 dakika kadar çilek reçelimi kaynatacağım. Zaten birazcık kıvam aldığı için hemen 15-20 dakikada kıvam alması da kolaylıkla olacak. İkinci kez kaynatma işlemine başlatmış olduğum çilek reçelim. Bu şekilde yüksek ateşte orta göz ocakta 5 dakika kaynatıyorum. 5 dakika yüksek ateşte kaynattıktan sonra altını kısıyoruz. Kısık ateşte kıvam alana kadar pişireceğiz. Bu sayede reçelimiz dağılmadan daha kıvamlı pişmiş olacak. Reçelimizin başından ayrılmadan bu aşamaları dikkatli şekilde yapalım. Çilek reçeli çok fazla kaynadığında yanık kokusu oluşabiliyor. O sebeple çok fazla başında ayrılmadan ve çok fazla kaşıkla da karıştırmıyorum. Gördüğünüz gibi tencereye sallama işlemi de yaparak ara ara reçelimi karıştırıyorum daha güzel kıvam alması için. Kaşıkla damlalarını da kontrol ediyorum. Yavaş yavaş reçelim kıvam almaya doğru başladı. Artık limon suyunu ekleyebilirim. Limon suyunu ekledikten sonra da 5-10 dakika kaynatacağım için arkadaşlar kıvamını kontrol ediyorum. 1 yemek kaşığı limon suyumu ekliyorum. Taze sıkılmış limon suyu kullandım. Sizler dilerseniz 2-3 parça küçük limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Limon suyunu ekledikten sonra da tenceremi biraz karıştırıyorum. Tekrar kıvamını kontrol etmek için çok az kaşık yardımıyla tabağıma alacağım. Derin dondurucuda soğutarak kıvamını kontrol edeceğim. Bu aşamada ocağımın altını olabildiğince kısıyorum ki kıvamı çok koyulaşmaması için reçelimin. Derin dondurucuda soğutmuş olduğum reçelimin kıvamını gördüğünüz gibi kontrol ettim. Zaten soğuyana kadar da biraz zaman geçtiği için hemen ocağımın altını kapatıyorum. Yani limon suyunu ekledikten 10 dakika kaynatmam yeterli geldi arkadaşlar. Reçelinizi yaptınız, ertesi gün baktınız kıvamı çok sulu arkadaşlar. Hiç problem değil. Kavanozlardan tencereye boşaltın reçelinizi. 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Reçeliniz tekrar kıvamını çok kolay bulacaktır. Kıvamını alan reçelimin altını artık kapattım, ılınmaya bıraktım. Eğer siz çok reçel yaptıysanız vakumlama işlemini yapabilirsiniz. Ben çok yapmadığım için, çabuk tüketeceğim için kavanozlara vakumlamayacağım. Eğer sizler çok yaparsanız kaynar halde kavanozlara koyun, kapaklarını da sıkıca kapatıp bir gece
ters kapağını çevirerek o şekilde soğutmaya bırakabilirsiniz. Benim bu malzemelerle 2 kavanoz çilek reçelim oldu. Kavanoz ölçülerimde 650 gramlık kavanoz ölçüsü. Kasemde de biraz gördüğünüz gibi çilek reçelim var. Toplamda bu kadar çıktı arkadaşlar. Çilek reçeli için tam da olması gerektiği bir kıvamda oldu. Ne çok koyu ne de çok sulu oldu. Bu kıvamda olması gerçekten ideal bir ölçü oluyor. Malzemelerini açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Başka reçellerimi de izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımda. Bugün de sizlerle çilek reçeli nasıl yapılır onun yapımını paylaştım. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.